Selamlar. Hoş geldiniz. Bugün Dünya Masal Anlatma Günü'ymüş. Aslında bugün hiç yayın yapmayı düşünmüyordum ama Dünya Masal Anlatma Günü ise benim de klasik, bilinen bir masalla bugün yayın yapmam gerekir diye düşündüm. Birazdan yüzümü de göreceksiniz. Hani sadece böyle bir değişiklik yapayım dedim madem masala uygun. Evet, biraz gelin toplanın bakalım. Bugün Cinderella Kül Kedisi okuyacağım sizlere. Ona da uygun ayakkabılar ve ortam, durum seçeyim dedim. Geliyorum. Evet, toplandık mı? Yok, masalı okuyacağım şimdi. Birazdan geçiyorum. İnsanlar gelsin. Ben bir yudum sıcak bir şeyler içeyim dedim. Ya bunun da ayrı bir gizemi olsa gerek diye düşünüyorum böyle yapmamın ama birazdan yüzümü de göreceksiniz, merak etmeyin. Merak ettim, acaba kapak fotoğrafı böyle olursa nasıl olur? 2 saattir kapak fotoğrafı yapmakla uğraşıyorum. Hani güzel, aslında şu borular falan çıkmayacak, kontrastlı falan. Ben biraz fazla sanatsal düşünüyorum. Evet. Birazdan en iyisi yüzüme de geçeyim. Yoksa böyle mi okuyayım yani masalı? Evet. Hazır mısınız? Yüzümde geliyor. Ay, buraları bu kadar düzenlememiştim. Umarım iyi bir kurgu olur. Yani diyorum ya, kendi kendime hepsini yapmak biraz zor oluyor. Birazdan tekrar aşağı geçerim masalın gelişine göre. Çünkü biliyorsunuz bu masalı zaten. Cinderella, Kül Kedisi. Ayarlayamadım. Becerebildim mi? Emin değilim. Yok, olmadı. Sığamadık. Demin ne güzel ayarlamıştım. Niye bozdum ki? İşte bu da benim detaycılığım. Evet. Yüzümde çıktı. Sonunda sığdırabildim kadraja. Evet, hoş bulduk. Yes, I can speak English. Fakat şöyle bir şey var, İngilizce konuştuğum zaman altyazı koyamıyorum. Çünkü dili anlamakta zorluk çekiyor. Biraz İngilizce de katıyorum ve sıkıntı oluyor. Evet. Azıcık daha geriye alıyorum kamerayı. Çok az daha. Evet. Yüzüm de gözüksün. Madem çok.
Başlayalım mı? Yani ben de memnundum ilk kamera açısından. İlla yüzümü gösterme niyetinde değilim açıkçası. Madem masal anlatıyoruz. Bugün böyle yapalım. Birazcık gizem olsun. Yüzümü en son göstereyim size masaldan sonra. Ne dersiniz? Evet, mikrofonu da elime aldım. Başlıyoruz. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, cinler top oynarken zengin bir adamın karısı hastalanmış ve sonunun yaklaştığını hisseden kadın tek kızını yatağın başına çağırıp konuşmaya başlamış. Sevgili kızım, her zaman dürüst ve iyi kalpli ol. Öyle olursan Tanrı her zaman seni korur. Ben de gökyüzünden seni izleyecek ve yanında olacağım. Kadın bunları söyledikten sonra gözlerini kapatmış ve öbür dünyaya göçmüş. Her gün annesinin mezarına gidip ağlayan kız anneciğinin dediği gibi dürüstlüğünden ve iyi kalpliliğinden ödün vermemiş. Mevsim değişip kış bastırınca mezarın üstünü beyaz bir örtüyle örtmüş kar ve ilkbahar güneşi geri dönünce zengin adam başka bir kadınla evlenmiş. Kadın eve iki kızını getirmiş. Akça pakça tenleriyle ışıldayan kızlar güzel olsalar da kalpleri kötü ve simsiyahmış. Zavallı kız için kötü günlerde başlamış olmuş. Üvey kardeşleri bu aptal kız oturma odasında bizimle beraber oturmayacak herhalde. Yemek isteyen onu hak etmeli. Mutfak hizmetçisi Mutfak hizmetçisi dışarı demişler. Kızın güzel elbiselerini alıp gri eski püskü bir önlük giydirmiş ve ayaklarına ahşap ayakkabılar geçirmişler. Şu gururlu prensese bakın nasıl da süslenmiş diye alay edip gülmüşler ve kızı mutfağa göndermişler. Kız mutfakta sabahtan akşama kadar ağır bir şekilde çalışıyor. Sabah erkenden kalkıyor, su taşıyor, ateşi yakıyor, yemek pişiriyor, çamaşırları yıkıyormuş. Üstelik kız kardeş, üstelik kız kardeşleri onu üzmek için her şeyi yapıp onunla alay ederken bezelye ve mercimekleri külün içine atıp onu bunları ayıklamak zorunda bırakıyorlarmış. Kızın akşamları bitkin düştüğünde yatacak bir yatağı bile yokmuş ve ocağın yanı başında külün üstünde uzanmak zorundaymış. Bu nedenle hep kirli ve tozlu olduğu için ona kül kedisi diyorlarmış. Günün birinde babaları bir iş seyahatine çıkarken üvey kızlarına dönerken getirmesini istediklerini sormuş. Kızlardan biri güzel elbiseler getirmesini, ah, diğeri inci ve değerli taşlar getirmesini istemiş. Sonra adam öz kızına dönüp ya sen kül kedisi sen ne istiyorsun diye sormuş. Ya kendi kızına da kül kedisi diyor yani bu muameleye nasıl izin veriyor bu da ayrı bir durum. Kız, babacığım eve dönüş yolunda şapkanıza çarpan ilk filizlenmiş dalı benim için koparın demiş. Adam üvey kızlarına güzel elbiseler, inciler ile değerli taşlar almış ve dönüş yolunda yeşil bir ormanın içinden geçerken bir fındık ağacının yeni filizlenmiş bir dalı takılıp şapkasını yere düşürmüş. Bunun üzerine adam filizlenmiş dalı koparmış ve yanına almış. Eve dönünce üvey kızlarına istedikleri şeyleri ve kül kedisine de filizlenmiş fındık dalını vermiş. Kül kedisi teşekkür edip annesinin mezarına gitmiş. Fındık dalını mezarın başına dikmiş ve o kadar çok ağlamış ki gözyaşlarıyla dalı sulamış. Zaman içerisinde dal büyümüş ve güzel bir ağaç olmuş.
Kül kedisi mezara her gün 3 kere gidiyor, orada ağlıyor ve dua ediyormuş. Her gidişinde ağaca beyaz bir kuş konuyor. Kül kedisinin ağzından bir dilek çıktığı anda istediği şeyi aşağıya atıveriyormuş. Günün birinde kral 3 gün sürecek olan bir balo yapacağını açıklamış. Oğlunun kendisine bir gelin seçebilmesi için ülkenin bütün güzel kızları baloya davetliymiş. Kendilerinin de baloya davet edildiğini öğrenen üvey kız kardeşler çok neşelenmişler ve kül kedisini çağırarak saçlarımızı tara, ayakkabılarımızı fırçala ve kemerlerimizi sık. Kralın sarayına baloya gidiyoruz demişler. Kül kedisi denilenleri yapmış ve fakat kendisi de baloya gitmek istediği için çok ağlamış ve üvey annesinden izin istemiş. Üvey anne, sen bu paspal halinle baloya mı gitmek istiyorsun diye sormuş. Elbiselerin ve ayakkabıların olmadığı halde dans mı etmek istiyorsun? Fakat kül kedisi bu isteğinde ısrarcıymış. Külün içinde koca bir tas dolusu mercimek döktüm. Mercimekleri 2 saat içinde ayıklarsan gelebilirsin demiş üvey anne. Ama bunu sert bir sesle söylemem gerekiyordu. Külün içine koca bir tas dolusu mercimek döktüm. Mercimekleri 2 saat içinde ayıklarsan gelebilirsin demiş üvey anne. Kül kedisi arka kapıdan bahçeye çıkmış, seslenmiş. Güzel güvercinler ve kumrularım, gökyüzündeki kuşlar, gelin ve şu mercimekleri ayıklamama yardım edin. İyileri tasa, kötüleri kursağa atın. Evet, güvercinler geliyor. Ben yüzümü biraz göstereyim en iyisi. Mutfak penceresinden önce 2 beyaz güvercinle birkaç kumru girmiş. Sonra gökyüzündeki tüm kuş türleri akın akın gelip külün etrafında toplanmış. Hepsi gagalarıyla mercimek tanelerini toplayıp tasa atmaya başlamış. 1 saat içinde işlerini bitirmiş ve uçup gitmişler. Kız tası üvey anneye götürmüş. Seviniyor ve baloya gidebileceğini sanıyormuş. Fakat üvey anne, hayır kül kedisi, senin elbiselerin yok ve dans etmesini bilmiyorsun, orada seninle alay ederler demiş. Kül kedisi yine ağlamaya başlayınca bu sefer başka bir şey istemiş. 2 koca tas dolusu mercimeği 1 saat içinde külden ayıklarsan gidebilirsin. Üvey anne 2 tas dolusu mercimeği küle boşaltınca kül kedisi arka kapıdan bahçeye çıkmış ve seslenmiş. Güzel güvercinler ve kumrularım, gökyüzündeki kuşlar, gelin ve şu mercimekleri ayıklamama yardım edin. İyileri tasağa, kötüleri kursağa atın. Mutfak penceresinden önce 2 beyaz güvercinle birkaç kumru girmiş. Sonra gökyüzündeki tüm kuş türleri akın akın gelip külün etrafında toplanmış. Hepsi gagalarıyla mercimek tanelerini toplayıp tasa atmaya başlamış. Yarım saat içinde işlerini bitirip uçup gitmişler. Kız tası üvey anneye götürmüş, seviniyor ve baloya gidebileceğini sanıyormuş. Fakat üvey anne, bunun sana faydası yok. Gelemezsin. Çünkü hem elbiselerin yok hem dans etmesini bilmiyorsun. Gelemezsin. Bizi utandırırsın demiş ve arkasını dönerek 2 kızıyla birlikte çekip gitmiş. Evde kimse kalmayınca kül kedisi annesinin mezarına doğru yola düşmüş ve fındık ağacının altında durup seslenmiş. Küçük ağaç, küçük ağaç, sallan ve silkelen lütfen. Altın ve gümüş olsun senden üstüme dökülen. Bunu duyar duymaz kuş kül kedisinin üzerine altın ve gümüş işlemeli ipek bir elbiseyle gümüş işlemeli bir çift ayakkabı atmış. Kül kedisi aceleyle elbiseyi giymiş ve baloya gitmiş.
Altın işlemeli elbisesinin içinde o kadar güzel görünüyormuş ki kız kardeşleri ve üvey annesi onu tanıyamayıp yabancı bir prenses olduğunu sanmışlar. Kül kedisi akıllarına bile gelmemiş, onun kirpas içerisinde evde oturduğunu ve mercimek ayıkladığını düşünüyorlarmış. Kralın oğlu kül kedisini karşılamış ve elini tutmuş, dans etmeye başlamışlar. Yakışıklı prens kül kedisinin elini bırakmıyor ve başka bir kimseyle dans etmek istemiyormuş. Birisi gelip kül kedisiyle dans etmek isterse o yalnızca benimle dans edecek diyormuş. Kül kedisi gece oluncaya kadar dans etmiş ve sonra eve gitmek istemiş. Fakat prens sana eşlik etmek benim için bir şereftir demiş. Çünkü güzel kızın kimlerden olduğunu görmek istiyormuş. Kül kedisi onun elinden kaçmış ve güvercin evine saklanmış. Prens kül kedisinin babası yanına gelene kadar uzunca beklemiş ve ona aradığı yabancı kızın güvercin evine saklandığını söylemiş. Yaşlı adam kül kedisi mi acaba diye düşünmüş ve güvercin evinin kapısını baltayla kırarak içeri girmişler. Fakat güvercin evinde kimse yokmuş. Sonra eve girdiklerinde kül kedisinin kirli elbiseleriyle külün üzerinde yattığını görmüşler ve bacada solgun ışığıyla bir gaz lambası yanıyormuş. Aslında kül kedisi güvercin evinin arka tarafından hızla çıkıp fındık ağacına gitmiş. Orada güzel elbiseleri üstünden çıkarıp kuşa geri vermiş ve sonra da gri önlüğünü giyerek mutfakta külün başına oturmuş. Ertesi gün balo tekrar başlayıp üvey anne ve üvey kız kardeşleri evden çıkınca kül kedisi yine fındık ağacının yolunu tutmuş ve ona seslenmiş. Küçük ağaç sallan ve silkelen lütfen. Altın ve gümüş olsun senden üstüme dökülen. Kuş bu sefer geçen günkünden çok daha güzel bir elbise atmış kül kedisi. Bu elbiseyle baloya gidince herkes onun güzelliğine hayran kalmış. Kül kedisini beklemiş olan prens kül kedisinin elini tutmuş ve yalnızca onunla dans etmiş. Birisi gelip kül kedisiyle dans etmek isterse o yalnızca benimle dans edecek diyormuş. Gece olunca kül kedisi gitmek istemiş ve kralın oğlu kül kedisini takip ederek hangi eve girdiğini görmeye çalışmış fakat kül kedisi evin arkasındaki bahçeye kaçmış. Bahçede en harikulade armutların yetiştiği bir ağaç varmış. Kül kedisi bir sincap atikliğiyle dalların arasından tırmanmış ve prens kızın nereye kaçtığını görememiş. Fakat babanın eve gelmesini bekleyip yabancı kız elimden kaçtı ve herhalde armut ağacına tırmandı demiş. Kül kedisinin babası kül kedisi mi acaba diye düşünmüş ve baltayı alıp ağacı kesmiş ancak ağaçta kimse yokmuş. Mutfağa girdiklerinde kül kedisinin küllerin arasında yattığını görmüşler. Çünkü kül kedisi daha önceden ağacın öbür tarafından aşağı atlamış, fındık ağacındaki kuşa güzel elbiseleri geri götürmüş ve gri önlüğünü üzerine giymiş. Üçüncü gün üvey anne ile üvey kız kardeşleri evden çıkınca kül kedisi yine annesinin mezarına gitmiş ve fındık ağacına seslenmiş. Acaba bu kül kedisi Karadenizli falan mı ya? Yani fındık da kolay kolay her yerde yetişmez. Ay, ayakkabılarım düştü. Birazdan düşecek zaten kül kedisinin de. Küçük ağaç sallan ve silkelen lütfen. Altın ve gümüş olsun senden üstüme dökülen. Kuş ona bu sefer öncekilerden çok daha görkemli ve göz alıcı bir elbise almış. Atmış. Ayakkabıları ise saf altındanmış. Kül kedisi bu kıyafetle baloya gidince herkes şaşkınlıktan küçük dilini yutmuş. Prens yalnızca onunla dans etmiş ve birisi gelip kül kedisiyle dans etmek isterse o yalnızca benimle dans edecek diyormuş. Gece olunca kül kedisi gitmek istemiş ve onu bırakmayan prensten kaçıp kurtulmuş. Fakat prens bu sefer temkinliymiş. Bir hile düşünerek merdivenlere daha önceden zift sürmüş. Kül kedisi koşarken sol ayakkabısı zifte yapışıp kalmış.
Kralın oğlu küçük narin ve saf altından ayakkabıyı yerden kaldırmış. Ve ertesi sabah yaşlı adama gidip ah sol ayakkabı. Elimdeki bu ayakkabı evdeki kızlarından hangisine uyarsa o benim karım olacak demiş. İki kız kardeş buna çok sevinmiş çünkü her ikisinin ayakları da güzelmiş. Daha büyük olan ayakkabıyla odaya girmiş ve denemek istemiş. Annesi de yanında duruyormuş fakat ayakkabı küçük gelmiş ve kızın baş parmağı ayakkabıya sığmamış. Bunun üzerine annesi bir bıçak uzatarak baş parmağını kes, nasıl olsa kraliçe olunca yürümek zorunda kalmayacaksın demiş. Kız baş parmağını kesmiş ve canının yanmasını önemsemeyip ayağı zorla ayakkabıya sokmuş ve prensin karşısına çıkmış. Prens kızı gelin olarak atının arkasına almış ve saraya doğru yola çıkmış. Fakat yol mezarın yanından geçiyormuş ve fındık ağacında oturan iki güvercin seslenmiş. Guk guk, guk guk, kan akmış oluk oluk, o ayakkabı pek küçük, gerçek gelin evinde bekliyor küller içinde. Prens bunun üzerine kızın ayağına bakmış ve ayakkabıdan sızan kanları görmüş. Atını geri çevirip sahte gelini tekrar eve götürmüş ve diğer kız kardeşin ayakkabıyı denemesini istemiş. Yan odada diğer kızın parmakları ayakkabıya girmiş fakat topuğu dışarıda kalmış. Bunun üzerine annesi bir bıçak uzatarak topuğundan bir parça kes, nasıl olsa kraliçe olunca yürümek zorunda kalmayacaksın demiş. Kız topuğundan bir parça kesmiş. Canının yanmasını önemsemeyip ayağını zorla ayakkabıya sokmuş ve prensin karşısına çıkmış. Prens kızı gelin olarak atının arkasına almış ve saraya doğru yola çıkmış. Fakat yol mezarın yanından geçiyormuş ve fındık ağacında oturan iki güvercin seslenmiş. Guk guk, guk guk, kan akmış oluk oluk, o ayakkabı pek küçük, gerçek gelin evinde bekliyor küller içinde. Prens kızın ayağına bakmış ve ayakkabıdan sızan kanın beyaz çoraplarda bıraktığı izi görmüş. Atını geri çevirmiş ve sahte gelini gerisin geri eve götürdükten sonra bu da değil, başka kızınız yok mu demiş. Hayır yanıtını vermiş yaşlı adam. Yalnızca kaybettiğim karımdan olan küçük bir kül kedisi var fakat gelinin o olamaz. Yani adamın gerçek öz kızı o ve adam yani evlendiği kadının kızlarını kızı sanıyor. Üvey kızlarını. Gerçekten çok yanlış yapıyor. Neyse. Prens kızın gelmesini istemiş fakat üvey anne hayır üstü başı kirpas içinde o buraya giremez diye itiraz etmiş. Prens ısrar edince kül kedisi çağrılmak zorunda kalmış. Gelmeden önce ellerini ve yüzünü yıkamış, içeri girmiş ve ayakkabıyı ona uzatan genç prensin önünde eğilmiş. Evet. Nerede kaldık? Sonra bir tabureye oturup ayağını takunyalardan çıkarmış ve altın ayakkabıya sokmuş. Gerçi bu altın değil de bu masalda camdı ya. Ben de cam gibi bir ayakkabı giyeyim dedim. Evet, ayakkabıyı içine sokmuş. İşte o zaman ayakkabı ayağına kalıp gibi oturmuş. Bunun ardından ayağa kalkıp prensle göz göze gelince prens kendisiyle bütün gece boyunca dans eden güzel kızı tanımış ve gerçek gelin bu diye bağırmış. Üvey anne ile iki üvey kardeş öfkeden mosmor olmuş fakat prens kül kedisini atının arkasına almış ve yola çıkmış. Fındık ağacının yanından geçerlerken ağaçta oturan iki beyaz güvercin seslenmiş. Guk guk, guk guk. Bak akmıyor kan oluk oluk. Bu kızın ayakları küçücük,
Gerçek gelin seninle, tam da atının üstünde. Güvercinler böyle seslendikten sonra aşağı uçup biri sağa, diğeri sola olmak üzere kül kedisinin omuzlarına konmuşlar. Düğün günü kötü kız kardeşler el etek öpmek amacıyla düğüne katılmak istemişler. Düğün zamanı yüzümü göstereyim. Ay. Çift kiliseye doğru yürürken büyük kız kardeş sağ tarafa, küçüğü ise sol tarafa geçmiş. O anda güvercinler kız kardeşlerin kendi taraflarındaki gözünü gagalayarak kör etmiş. Au! Kiliseden çıkarken büyük olan sola, diğeri de sağa geçmiş. Bu sefer güvercinler gagalarıyla kız kardeşlerin diğer gözünü de kör etmiş. Böylece kötü kalpli kız kardeşler hayatları boyunca kör kalmakla cezalandırılmışlar. Evet, bir mutlu sonlu masal ve kötülere ibret dersi. Bu masal da aslında şöyle Grimm Kardeşler masalı. Benim mesela bildiğim bir versiyonunda bal kabağı vardı, fareler götürüyordu, fareler attı, yine güvercinler vardı falan. Bu şekildeydi. Bu Grimm uyarlamasında ya da Grimm kardeşlerin anlattığı belki de orijinali buydu. Daha bile sadistik ögeler olabiliyor Grimm kardeşler masallarında. Bunlarsa ben de mesela ilk defa görüyorum. Ayak baş parmağını kesiyor, topuğunu kesiyor, işte göz oyuluyor falan böyle şeyler var. Gerçekten ben de biraz böyle korku şeyi gibi, masalı gibi ben de ufaktan dehşete düştüm açıkçası. Evet. Ya yine ışık az mı geliyor acaba ya? Işığı tam ayarlayamadım galiba. Neyse. Evet. Bugünkü masalım böyleydi. Dedik ya bugün Dünya Masal Anlatma Günü imiş. Ve ben de böyle bir klasik masalla huzurlarınıza çıktım açıkçası. Ya bu sadistçe. Bir gün de kabaklı ve fareli olan versiyonunu okuruz. Bal kabaklı olanını. Ne dersiniz? Evet. Yani resmen bazen ben de zorlanıyorum kamerayı ayarlarken. Karşıda bakıyorum. Bundan sonra evet bir Kürklü Venüs'ü okuyacağım. İmparatorlara bir yayınım olacak. Savaşçılar çok ısrar etti. Bir 5 dakika belki merhaba derim onlara. Eee, Bu kadar. Evet, yayından sonra üyelerimle görüşmek üzere. Dünya Masal Anlatma Gününüz ya da günümüz kutlu olsun. Herkese iyi akşamlar, güzel haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bunlar önemli. Görüşmek üzere. Bay bay. Ay, gelmiyor. Kapatamıyorum yayını.